Selam, ben Sude. Bu videomda sizlerle beraber geleceğin mesleklerini konuşacağız. Öncelikle YKS sınav sonucu açıklandı ve çoğu kişi şu an hayatının böyle ilerleyen zamanlarında ne okumak istediğini, ne olmak istediğini, gelecekte kendilerini böyle ne şekilde görmek istediğini düşünür halde diye düşünüyorum. Ben de bir tane haber açtım. Bir haber sayfası, bir haber derlemiş daha geçtiğimiz aylarda. Bu 10 yıl içerisinde yok olacak 10 meslek ve geleceğin işlerine dair bir haber. Ben de bu videomda geleceğin popüler olabilecek mesleklerini ve hani şu an böyle yükselişte olan meslekleri konuşalım istedim. Bu konu hakkında şöyle acaba ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız sizle beraber tartışalım istedim. Şimdi bu araştırma Oxford Üniversitesi'nde yapılmış ve gelecek 10 yıl içinde şunu söylüyorlar: pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek diyor. Ve bu araştırmaya göre de geleceğin böyle yıldızı olan meslekler varmış. Ve bunda ilk sırada yapay zeka mühendisliği söyleniyor. Zaten şu an yapay zekayı her alanda kullanıyoruz. Kullanmıyor değiliz. Yani biliyorum, ödevlerinizde de kullandınız. Zora geldiğinizde, sıkıştığınızda kullanıyorsunuz ve kullanmaya da devam edeceksiniz. Bu bizim artık hayatımızın öyle bir parçası oldu ki her geçen gün yapay zekaya yenisi ekleniyor. Yeni bir update geliyor gerçekten. Artık mesela şimdi Apple telefon çıkaracak ve telefonunda yapay zeka destekli olacağı söyleniyor. Mesela şu an evimde, şu an bu kameranın arkasında yeni aldım televizyonumun içinde bir yapay zeka desteği var. Yani bundan yıllar önce yapay zeka falandık, anladınız mı? Ve bu böyle bir anda hayatımıza böyle girdi. Girmekle kalmadı. Sürekli güncellenen ve yapay zeka ile yemek yapan var. Yemek tarifi alan var ya. Hani o kadar artık hayatımızın parçası haline geldi. O kadar. Ben de çalıştığım medya şirketinde yapay zeka ile içerikler çok kez ürettim. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle beraber paylaşırım. Yapay zeka bana neler yaptırmış diye. Bir tane spoiler vereyim. Yapay zeka ile karpuz seçtirmiştim ve bunun videosunu paylaşmıştık. Gayet iyi bir iş olmuştu. Neyse, bu yüzden de bu yapay zeka ve son teknoloji için ileride büyük şirketler buna çok büyük bir pay verebilecekmiş ve bu kişilere çok büyük bir ihtiyaç olabileceği söyleniyormuş. İkinci olarak ne varmış diye. Bu arada bunun yapay zeka destekli şirketler, işte bankacılık, sağlık, tekstil, aklınıza gelip gelebilecek çoğu alanda bu kullanılacakmış ve bu kadar çok alanda da istihdam yapılacak diye söyleniyor. Algoritmalar, tüm hesaplar, istatistikler bunu gösteriyor. İkincisi robotik mühendisliği. Bu artık hani biliyorsunuz, robot, yani küçüklüğümüzde bunları öyle bir izledik ki robotlardan korkardık. Bizim için o böyle metal biriken bir şeylerdi ama şu an aslında o tam haliyle bizim çocukluğumuzdaki şeyler gerçek olmaya başladı ya, birazcık ilginç. Çok daha fazla böyle gelişme potansiyeline sahip bir meslekmiş. Mesela diyor ki üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor diyor. Ve bu hani yazılıma bazı görevler atanıyor ve sizin o görevlerin nasıl yapılacağı konusunda bazı komutlara girdiğinizde sizin artık eliniz ayağınız olmuş oluyor bu robotik mühendisliğiyle beraber bunu sağlayabiliyorlar. Bir diğer meslek siber güvenlik uzmanlığı. Bu kadar çok teknoloji konuşurken, bu kadar çok her şey teknoloji olmuşken bırakın da bu da bir popüler bir meslek olsun. Yani dijital platformlarda ben ne kadar güvenliyim, ne kadar gizliyim? Çoğumuzun sorusu, çünkü artık her yerde o kadar varız ki gizlenemiyoruz ve ne kadar verilerimizi saklayabiliyoruz, ne kadar bir şeyleri böyle muhafaza edebiliyoruz tartışılır bir konu. Ve korsan saldırılara, siber saldırılara karşı da siber güvenlik uzmanlığı yine popüler meslekler arasında olacak diyor. Çünkü ilerleyen süreçlerde hani artık bu Face ID'ler, parolalar, bunlar çok karmaşık şeyler ve gerçekten bir noktada aklım bunları almıyor. Hani bu siber güvenlik saldırılarını almıyor. Face ID falan değil. Cümlemi böyle ters etmiş gibi oldum. Konuşamadım şu an. Yine bana bir şeyler oldu. Bir diğer mesleğe geliyorum. Yazılım ve uygulama geliştiricisi. Bunlar da yine firmalara gerekli bazı destekleri sağlayabilecek, bunları çözümler üreten yazılımları geliştirebilecek meslekler arasında yer alıyor.
Bakalım başka ne var? Bunu söyledim. Oyun geliştiricisi diyor. Zaten e-spor son yıllarda aldı başını gidiyor. Oyunlar o yüzden sık sık geliştiriliyor. E, Böyle ilerlemeler kat edildiği için burada da bir ihtiyaç olacağı söyleniyor. Çünkü sürekli bu oyunların altyapılarının güncellenip işte formatlarının değiştirilmesi gerekiyor sanırım. Ben böyle çok fazla değil ya. Ben çok önceden oynadım. Ama aktif bir şekilde oyun oynamıyorum ve bu konu hakkında çok fazla bilgim yok ama erkekler izliyorsa bu videoyu aşağıya yazsın. Oyun geliştiricileri böyle nasıl bir meslek? Hiç araştırdınız mı? Zevkli mi acaba? Nasıl duruyor? Veya bu nasıl olunuyor? Evet, bir diğer meslek dijital pazarlama uzmanlığı. Zaten bu şimdiden popüler. Herkes dijital pazarlama uzmanı olmak istiyor. Bunun için eğitimler, kurslar. Dışarıda gani yani dijital pazarlama eğitimi veriyor böyle herkes. Yani iletişim fakültesi okumayan insanlar dahi, işletme okumayan insanlar dahi dışarıdan kurs ve sertifikalarla bunları sağlamaya çalışıyorlar. Bu kadar aslında yine popüler mesleklerden biri. Çünkü pandemiden sonra biz tüm dünya olarak ağır bir dijitalleşme süreci geçirdik gerçekten. Ve bu dönemde şirketler dijital dünyalarında ne kadar gelişebileceklerini, ne kadar kendilerine artı katabileceklerini ispatladılar ve bunun arkasında da yine dijital pazarlama uzmanlarında çok büyük bir görev yatıyor. Online bir alışveriş sitesi ise en yüksek veriye ulaşma, sosyalleşme, e, yani bu konuda bir kendi markalarının ilerlemesini, dijitalde ilerlemesi için bazı uzmanlara ihtiyaç duyuyorlar. Yine bu bölümde aslında bunu kapsıyor. Bir diğer yok. Bundan sonrakiler 2030 yılından itibaren etkisini yitirecek meslekler. Bunu bu videoda anlatamıyorum maalesef. Bunu bir sonraki videomda anlatacağım. Hem videoda sıkılmayın hem de bunu da ayrıca konuşalım istiyorum. Bir sonraki videoda yani 2030 yılından itibaren etkisini yitirecek meslekler videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.